Peugeot 2008 ile birlikteyiz. MPV piyasasının crossover yani kompakt SUV'lerle yer değiştirdiği günümüzde Peugeot 2008'in şansına bakıyor olacağız. Hadi hep birlikte bir göz atalım. Günümüzde crossover, kompakt SUV modelleri taleplerin artmasıyla Peugeot'un da zaten kayıtsız kalması düşünülemezdi. Peki bu yanımda görmüş olduğunuz Peugeot 2008'e bakacak olursak ön yüzünden, şimdi ön yüzde görmüş olduğunuz gibi elmas kesim bir ızgara karşılıyor ve bu dik profil olarak karşımıza çıkmakta. Farlara bakacak olursak gündüz led aydınlatma bizi burada karşılıyor. Ancak ne yazık ki far grubu yani aydınlatma grubunun halojen olduğunu belirtmemde fayda var. Peki aracın yan profiline şöyle baktığımızda öncelikle bir belirtmem gerekir ki aracın uzunluğu 4.15 metre, yüksekliği ise 1.5 metre, aks mesafesi ise 2.15 metre civarlarında. Jantlara baktığımda elmas kesim jantlar bizi karşılıyor ki lastiklerin ebatında 16 inç olduğunu belirtmemde fayda var. Üzerine baktığımız zaman siyah plastik bir kaplamanın zaten günümüzde çoğu crossover araçları bizi karşılayan bu siyah plastik kaplamanın da bize aynı marşlardan devam ederek arka lastiğe kadar devam ettiğini görüyoruz. Böyle gelene baktığımız zaman ise benim en çok dikkatimi çeken detay ise hemen bu base tune'un üzerinden yukarı bir tavan kıvrımı vermesi ve burada krom bir kaplamanın yer alması. Bu gerçekten orijinal ve çok iyi düşünülmüş bir detay ki eminim ki arka koltuğa baktığımızda buradaki baş mesafesini de bize artı bir avantaj katacağına eminim. Ki zaten buradaki krom detayın da hem sportif hem de premium hava kattığını söyleyebilirim. Aracın arka kısmına baktığımız zaman ön kısımda bizi karşılayan sürpriz detayların arka kısımda ne yazık ki devam ettiğini görebiliyoruz. Ancak şöyle baktığımızda burada krom detayların hemen arka kısmında devam ettiğini ve crossover araçlarda olmazsa olmaz buradaki tavan ray çıtalarının ön kısmına doğru devam ettiğini görebiliyoruz. Peki aracın bagaj hacmine bakacak olursak şöyle göstereyim arzu ederseniz size. Aracın bagaj hacmi öncelikle belirtmem gerekir ki 350 litre. Ancak arka koltuğu yatırdığınız takdirde yani arkadaki yolcu koltuklarını yatırdığınız takdirde 1194 litreye kadar hacim elde edebiliyorsunuz. Ancak arkadaki yolcu koltuklarını indirmediğiniz takdirde elde etmiş olduğunuz 350 litrelik hacim ne yazık ki sınıfının sınırlı yani sınır seviyelerinde. Ancak eğer siz 2 bir aileyseniz veya daha kalabalık bir aileyseniz bu bagajın size yeterli olmayacağını söyleyebilirim. Ancak ne var ki ben buraya yaklaşık 3 veya 4 valiz çok rahatlıkla koyabiliyorum. Arzu ederseniz de hemen aracın içerisine birlikte bir göz atalım. Peugeot 2008'in sürücü koltuğundayım. Ancak bu aracı anlatmaya başlamadan önce bir konuya açıklık getirmek gerekiyor. O da bu aracı Peugeot tanımlarken Peugeot 2008 SUV olarak tanımlamakta. Peki size şunu sormak isterim. SUV denince aklınıza ne geliyor? Evet tabii ki birçok kimsenin aklına 4 çekerli, yüksek hacimli, yüksek görünüşlü, yüksek oturma pozisyonuna sahip bir araç akla gelmekte. Ancak ne yazık ki Peugeot 2008'in hiçbir opsiyonda, hiçbir modelinde ne yazık ki 4 çekerli bir versiyon bulunmamakta. Ki zaten SUV'nin açılımına baktığımız zaman Sport Utility Vehicle olarak geçmekte. Yani spor hobi aracı olarak geçmekte. O yüzden bu araç için kompakt, yerden yüksek, cross tarzı bir araç olduğunu belirtmekte fayda var ki zaten bu baktığınız zaman B segmenti bir SUV ya B segmenti bir cross araç olarak geçmekte. Ama öncesinde belirtmiş olduğum gibi bu aracın hiçbir seçenekler arasında 4 çeker versiyon ne yazık ki gelmiyor. Peki araca dönecek olursak en başta aracın içerisine ilk oturduğunuzda iki şey dikkatinizi çekiyor. Birincisi evet tabii ki bu Peugeot'un direksiyon sistemi de
oldukça ufak ve buradaki test pedalları sayesinde sanki sizin bir formül aracı kullanıyormuş gibi bir hava yaratıyor. Ki zaten uzun yolda siz bu aracı kullanırken buradaki dar açılı, yani direksiyon simidinin dar açılı olması kolları yormadığını öncelikle söylememde fayda var. Diğer bir açıdan ise bu öndeki gösterge panelinin kenarlarında yer alan mavi led aydınlatmalar oldukça başarılı. Özellikle akşam sürüşlerinde güzel bir hava kattığını söylemem gerekiyor ki buradaki hemen panoramik cam tavanları görmüş olduğunuz üzere akşam hemen bu kenarlarda yer alan led ışıklandırmalarında mavi olması size gökyüzünde eşsiz bir seyahat deneyimi katacağına eminim. Peki aracın diğer özelliklerine bakacak olursak benim bir diğer dikkat çeken detaylardan bir tanesi de aracın ön kısmının daha yuvarlak hatlara sahip olması nedeniyle aracın önünü tam olarak göremiyorsunuz. O yüzden dar alanlardan geçerken veya ufak otoparklarda yol alırken ne yazık ki biraz alışma süresi gerekiyor. Ancak 3-4 gün sonra, ki zaten ben bu aracı 4 gündür kullanıyorum. 3-4 gün sonra, yani son gün ancak ben alışabildim. 3-4 gün sonra buna alışabiliyorsunuz. Ki zaten eğer siz bir park asit özelliğini alırsanız bu sorun da ortadan kalkmış oluyor. Ki benim bu aracımda geri görüş kamerası olmasa dahi bana büyük oranda yardımcı olduğunu söyleyebilirim. Peki Peugeot 2008'in saklama alanına bakacak olursak öncelikle şunu belirtmem gerekir ki bu araçta büyükçe bir el freni mevcut ve el frenin önünde ufak da olsa bir saklama alanı bizi karşılıyor. Hemen vitesin önünde de 2 bardaklık bir alan bizi karşılamakta ki hemen o bardakların üzerinde de bir USB girişi ve AUX girişi karşılıyor. Ancak ne yazık ki belirtmiş olduğum gibi bu araçta sadece ve sadece bir adet USB girişi mevcut. Peki diğer saklama alanına bakacak olursak standart sağ ve sol kapı cepleri içerisinde, ki aynı şekilde arka yolcular için de sağ ve sol kapı cepleri içerisinde bir alan mevcut. En büyük handikap ise ne yazık ki sürücüsü için burada bir kol dayama alanı düşünülmemiş. Onun yerine cüzdanınızı koyabileceğiniz burada ufak da bir alan mevcut. Ama ne var ki hemen onun önünde burada panoramik cam tavanın perdesini açıp kapatabileceğiniz bir alan mevcut. Onu belirtmemde fayda var. Peki araca genel hatları itibariyle şöyle bir malzeme kalitesine bakacak olursak üst taraflarda yumuşak bir plastik kaplamanın yer alması oldukça sevindirici. Ancak ne var ki ben aracı ilk oturduğumda burada önde görmüş olduğunuz gri materyalin ben bir an için karbon olduğunu düşünmüştüm. Ancak dokunduğunuzda süngerimsi bir hava olduğunu görebiliyorsunuz. Hemen cam tarafında burada sert bir plastik kaplamanın yer aldığını, alt kısmında da nispeten burada piyano bilek kaplamanın yer aldığını görüyoruz. Ki alt kısmına daha da indiğinizde yine sert plastik burada bizim karşımıza çıkıyor. Peki aracın ön konsolundaki detaylara bakacak olursak ilk göze çarpan buradaki multimedya ekranın 7 inç olması ve sürücü ekranında burada nispeten de 4 inçlik bir ekranın bizim karşılıyor olması hiç fena değil. Ancak en büyük handikap ise buradaki sürücü bilgilerinin, yani yakıt tüketimi olsun veya anlık tüketim bilgileri olsun veya ne kadar yakıtınızın kaldığına dair bilgilere ulaşacak olursanız buradaki multimedya ekranı kurcalamanız gerekiyor. Yani ön kadrandan ziyade tüm işlemler buradaki 7 inçlik dokunmatik multimedya ekranı üzerinden gerçekleşiyor. Peki bu iyi bir şey mi? Benim çok da sevdiğim bir durum değil. Evet, teknolojik anlamda kulağa hoş geliyor. Ancak siz araç kullanırken eğer bir anlık yakıt tüketimine ulaşmak istiyorsanız sürekli elinizin burada araç sürüş bilgilerine veya sürüş dinamiklerine, işte araç detaylarına buradan ulaşmanız gerekiyor ve elinizi direksiyondan ayırmanız gerekiyor. Bu çok hoş değil. Ki zaten sadeleştirilmiş kompakt direksiyonda fazla bize bir detay sunmuyor. Ses açma, ses kapama ve menüler arasında geçiş. Peki Peugeot 2008'in motor ve şanzıman özelliklerine bakacak olursak bu araçta Peugeot'un 1.6 litrelik dizel motoru var ve şanzıman olarak da ETG6, yani 6 ileri yarı otomatik şanzıman mevcut. Motor tarafında ise bu aracın 1.6 dizel olduğunu söylemiştik. 100 beygir ve 250 Nm tork güç üretmekte. Evet, tork bazında her ne kadar yüzü güldürse de ETG6 şanzımanının uzun yollarda ve hatta ikinci vitesten üçüncü vitese geçerken biraz sarsıntılı olduğunu söyleyebilirim. Ancak eğer kusursuz bir seçenek istiyorsanız benim tavsiyem kesinlikle ama kesinlikle bu aracın 1.2 PureTech motoruna bakmanıza fayda var. Ki zaten bu PureTech motor 1.2 litre olmasından korkmayın. Her ne kadar 204 Nm tork güç olsa da EAT, yani EAT6 şanzımanının o araçta olduğunu ve Quick Shift teknolojisinin de o araçta sahip olduğunu belirtmemde fayda var. Peki Quick Shift teknolojisi ne diyecek olursanız, Quick Shift teknolojisi EAT6 şanzımanıyla Peugeot 2008'in 1.2 PureTech motoruyla geliyor. Peki Quick Shift teknolojisi ne diye soracak olursanız, 1.2 PureTech motorda bize sunulan bu Quick Shift, yani EAT6 şanzımana gelen bu özellik sayesinde gerek vites geçişlerinde gerek alt devirlerde sarsıntısız bir
deneyim bize sunuyor ki aynı zamanda yokuş kalkışlarda da aracın kaymamasına ve yağ gibi yolda akmasına bir DSG kadar olmasa da iyi bir performans sağlamasını bize sağlıyor. O yüzden eğer siz yılda 20.000 kilometre ve üzeri bir yol yapmıyorsanız kesinlikle 1.2 110 beygirlik PureTech motora bakmanızda fayda var. Peki aracın arka yolcu koltuklarına bakacak olursak, sizin de ekranda da görmüş olduğunuz üzere özellikle diz mesafesi konusundaki aks mesafesinin 2,5 metre olmasının avantajını orada görüyorsunuz. Çünkü diz mesafesi konusunda neredeyse 1,5 karıştan çok az daha fazla bir mesafenin bize kazandırmış olduğunu görüyorsunuz. Baş mesafesi konusunda hemen hemen sınırlarda olduğunu söyleyebiliriz. Ancak sınıfı ortalamasında hiç fena değerlere sahip değil. Çünkü hemen hemen bir karış bir mesafe baş mesafesi konusunda bizi karşılıyor. Ancak en büyük handikap ise sizin de ekranda görmüş olduğunuz üzere ne yazık ki arka yolcular için de kol deme, kolçak ne yazık ki düşünülmemiş. Hatta bardak koyma dahi yeri bile yok. O yüzden de nispeten de olsa hemen bu kapı içlerindeki kenarlıkları kullanmanız gerekiyor ki o da ergonomik olarak oldukça güç ve zor. Peki bu araçtaki sürüş destek sistemine bakacak olursak bu araçta aktif viraj aydınlatma sistemleri mevcut. Yani siz 40 km ve altında seyir halindeyken veya bir park esnasındayken direksiyonu sağ veya sol yaptığınızda aracın sağ ve sol ön tarafındaki aydınlatma grubunun yandığını görebiliyorsunuz ve o yüzden de park esnasında size ekstradan bir aydınlık sağlıyor. Ona ek olarak acil fren destek sistemi de mevcut. 50 km ve altı hızlarda eğer siz gözünüzü yoldan ayırırsanız tehlike anında araç siz eğer müdahale etmezseniz sizin yerinizde müdahale etmesini sağlıyor ve güvenli bir şekilde durmasını sağlıyor. Onu belirtebilirim size. Peki bu aracın sürüş dinamiklerine bakacak olursak dışarıda da belirtmiş olduğum üzere bu araçta 16 inç jant lastikler mevcut. O nedenle konfor bakımında çukurlara girip çıkarken oldukça yüzleri güldürüyor. Ancak ne var ki 120 km ve üzeri hızlarda bu cam fitillerinden az da olsa ses geldiğini söyleyebilirim. Ancak buradaki cam tavandan ses gelmediğini özellikle belirtmem gerekiyor. Çünkü bu tip araçlarda yani panoramik cam tavana sahip olan araçlarda çoğunlukla bu ses izolasyon problemi yaşanmakta. Ancak bu araçta yok. Sadece kapı fitillerinden geliyor. Ancak siz de takdir edersiniz ki ufak oynamalarla buradaki sesleri yok etmek oldukça mümkün. Her ne kadar bu araçta olmasa da PSA grubunun lisansına sahip olmuş olduğu grid kontrol sistemi sayesinde aracın ön tekerleklerine sanki kilitli diferansiyel varmışçasına müdahale edebildiğiniz bir sistem mevcut. Buna da Peugeot Grid Control olarak adlandırılıyor. Bu Grid Control sistemi sayesinde buradaki tuş yardımıyla modları değiştirerek öndeki tekerleklere direkt olarak müdahalede bulunabiliyorsunuz. Ancak öncesinde belirtmiş olduğum üzere ne yazık ki dizel otomatikte bu özellik yer almamakta. Peki Peugeot 2008'in yakıt tüketimine bakacak olursak öncelikle belirtmeliyim ki bu araç 1194 kilo ve 0-100 ortalaması 12 saniye civarlarında. O nedenle az yaktığını hatta hiç yakmadığını söyleyebilirim. Rakam olarak konuşacak olursak aracın ben çoğunlukla uzun yolda yaklaşık toplamda 800 kilometrede 3 gündür kullanıyorum ve 4.8 en fazla 5 litre gibi detaylara ulaştım ki zaten bunda rakam karşılığı hemen hemen 22 kuruş civarlarında. Ancak öncesinde de belirtmiş olduğum gibi eğer siz yılda 20.000 kilometre ve üzeri yapmıyorsanız kesinlikle ama kesinlikle PureTech seçeneğine yani 1.2 benzinli seçeneğine bakmanızda kesinlikle fayda var. Peki bana son olarak Noyan sen bu aracı alır mısın diye soracak olursanız ben kesinlikle Peugeot 2008 alacak olsam kesinlikle benzinli seçeneğine yani 1.2 PureTech seçeneğine kesinlikle bakarım. Peki sürpriz bir kelime daha kullanacağım. Eğer ben Peugeot 2008 ya da Peugeot kompakt SUV alacak olsaydım yani bir cross araç olacak olsaydım sadece bu aracın 100.000 TL civarlarında olduğunu düşünecek olursak sadece ve sadece 8.000 TL daha fazla ödeyerek bunun abisi olan Peugeot 3008 manuel benzinliğe kesinlikle göz atardım. Çünkü sadece 8.000 TL farkla Peugeot 3008 benzinli manuel seçeneğine sahip olabiliyorsunuz. O nedenle eğer bana soracak olsanız bu aracın Noyan sen alır mısın? Peugeot 2008'in ya benzinli PureTech otomatik versiyonu alırım ya da 3008'in benzinli manuel versiyonu alırım. O yüzden seçenek tamamıyla sizin kullanım oranlarınıza kalmış. Peugeot 2008'den şimdilik bu kadar. Eğer sorularınız var ise hemen videonun altında yer alan yorum kısmına sorularınızı iletiyor olabilirsiniz. Eğer kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olmayı ve eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.